8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Melis Onbaşıoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim sizler. Bizler de iyiyiz, sağ olun, teşekkürler. Hocam ilk sorumla başlamak istiyorum. Doğum nedir? Evet, aslında hamilelik toplam 40 haftalık bir süreç olmakla birlikte hamileliğin 37. haftasından sonra başlayıp 42. haftasına kadar olan dönemde başlayan fizyolojik bir süreçtir doğum. Peki bir sağlıklı doğum terimi var. Yani ne demek bu sağlıklı doğum, nasıl olur? Sağlıklı bir doğum yaşayabilmek için öncelikle sağlıklı bir hamilelik geçirmek gerekiyor. Sağlıklı bir hamilelik geçirebilmek için de hastaların düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri gerekiyor. Ayrıca özellikle vajinal doğum için bu çok önemli. Doğum sürecine hastanın hem fizyolojik hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırlanması bizim için çok önemli. Bunu istiyor olması çok önemli. Psikolojik hazırlanmadaki en önemli nokta bunun doğal bir süreç olduğu ve bu süreci akışına bırakmak gerektiği buradaki en önemli noktalardan biri. Aynı zamanda psikolojik hazırlanma evresinde hastaların eşleriyle birlikte katıldıkları doğum öncesi eğitimler mevcut. Bu eğitimlerde hastalar doğum süreci nasıl başladığı, nasıl ilerlediği, nasıl gerçekleştiği, bu süre sırasında ne yapmaları gerektiği, hangi görevleri olduğunu öğrendikleri zaman sürece aktif olarak katılım sağlayıp çok daha rahat hissedebiliyorlar kendilerini. Bir de tabii ki bunun fiziksel boyutu var. Fiziksel hazırlanmak gerekiyor. Fiziksel hazırlanmadan kastımız biri kilo kontrolü, diğeri de kas gücünün yeterli olması. Kilo kontrolü hamilelikte kilo alımının belli sınırları var. İşte normal kiloda hamile kalan biri için bu 11-12 kilo, düşük kiloda hamile kalanlar için 15 kilo, yüksek kiloda hamile kalanlar için 9 kiloya kadar olan kilo alımını biz normal kabul ediyoruz. Çok kilo almamaları gerekiyor bu süreçte. Ayrıca kas gücünün yeterli olabilmesi için hareketli bir hayat tarzları olması lazım ve egzersiz yapmaları lazım. Bu yogadan pilatese kadar olan egzersiz türleri ya da basit bir yürüyüş de olabilir ama hareketli bir hayat tarzı hamilelik sırasında bizim için çok değerli. Hocam peki kaç çeşit doğum vardır? Aslında iki ana doğum şekli vardır. Sezaryen ve vajinal doğum. Diğer epiduralli vajinal doğum ya da doğal doğum, ideal doğum bunların küçük farklılıklar gösteren şekilleridir ama esas temelde iki ana doğum şekli sezaryen ve vajinal doğum. Peki bu durumda hangi durumlarda sezeryan uygun olabilir veya uygulanır? Şimdi sezaryen uyguladığımız yöntemler henüz daha doğum başlamamışken belirlenen yöntemler var. Bir de doğum başladıktan sonra karar verdiğimiz durumlar olabiliyor. Örneğin bebek iri ise 4-4,5 kilonun üzerindeyse bu bir sezaryen sebebidir. Bebeğin pozisyonunun baş pozisyonu dışındaki pozisyonlarda olması, makat ya da transvers pozisyon olması sezaryen sebebidir. Çoğul gebelikler sezaryen sebebidir. Daha önce rahimle ilgili bir cerrahi işlem geçirmiş kişiler, örneğin miyom ameliyatı olmuş kişiler sezaryen olmak zorundadır. Bunun dışında anne ile ilgili bazı problemler olabiliyor. Örneğin gebelik zehirlenmesi denilen bir durum var. Tansiyon yüksekliğiyle birlikte seyreden ve bununla ilgili bazı kan tabloları bozulabiliyor ve acil doğum gerektiren durumlar olabiliyor. Bunlarda da sezaryen gerekebiliyor. Veya doğum sırasında sancılar başladıktan sonra rahim ağzının açılmasının duraksadığı, bebeğin başının aşağı inmesinin duraksadığı durumlarda ya da bebeğin kalp atımlarının bozulduğu durumlarda da acil müdahale olarak sezaryen yapıyoruz. Sezaryen bizim için aslında bir kurtarma ameliyatıdır. Ve çok anne bebek ölümleri açısından çok önem arz etmekte. Evet. Hocam sezaryen doğumu anlattık şimdi. Peki vajinal doğum nasıl başlar, nasıl ilerler? Onlardan da bahseder misiniz? Tabii. Şimdi vajinal doğumda ya önce suların gelmesiyle başlar ya da sancılarla başlar. Su geldiğinde hasta sıcak, kokusuz, renksiz bir ılık bir sıvı gelişi hisseder. Bu çok küçük miktarlarda da olabilir ya da bütün kıyafeti ıslanacak kadar yoğun da olabilir. Ama suyun gelmesinden sonra genelde belli bir süre sonra sancılar başlar.
Su geldikten sonra 24 saat içerisinde doğumun gerçekleşmesi gerekiyor. Bebeğin bazı enfeksiyon risklerine karşı 18 saatte kabul ediliyor bu ama maksimum 24 saat içerisinde doğumun gerçekleşmesi gerekiyor. Sancılardan bahsedecek olursak hamileliğin son aylarında zaten doğum sancıları başlıyor. Fakat bu sancılar doğuma hazırlık sancıları dediğimiz sancılardır ve ritmik değil, düzensiz, şiddeti değişken sancılardır. Genelde akşamları olur. Fakat belli bir süre sonra, bekledikten belli bir süre sonra da geçer. Ancak doğum sancılarıyla bu doğuma hazırlık sancıları arasındaki en önemli fark, doğum sancılarının ritmik ve düzenli olması. Giderek sıklaşan ve şiddetlenen şekilde olur. Önce bir yarım saate bir başlar. Giderek 20 dakika, 15 dakika, 10 dakika, 5 dakika ve 2-3 dakikaya düşer. Ve her seferinde daha şiddetli gelir. Sancılar sıklaşınca biz doğum için hastaneye yönlendiriyoruz hastalarımızı. Sancıların başlamasından sonra rahim ağzı açıklığı yavaş yavaş ilerlemeye başlıyor. Bu kendi içerisinde iki faza ayrılıyor. Bir latent faz, bir de aktif faz. Latent faz diye kabul ettiğimiz dönem rahim ağzı açıklığının 4 santime kadar olduğu dönem. Bu kişiden kişiye değişkenlik gösterir ve uzun da sürebiliyor. Bazen saatlerce, bazen günlerce bile sürebiliyor. Ancak aktif faz dediğimiz dönem 4 santimden bebeğin doğumu için gerekli 10 santime kadar olan dönemdir. Aktif faz daha standarttır süresi. Normal doğum yapan kişilerde ilk gebeliklerde rahim ağzı açıklığı ortalama 1,2 santim açılır. Bu da ilk gebeliklerde 4 santimden sonra doğuma kadar geçen sürenin yaklaşık 5-6 saat olduğu anlamına geliyor. İkinci ve sonraki gebeliklerde de 4 saat civarındadır bu aktif faz. Bir epidural anestezi hep konuşuluyor, bu özellikle vajinal doğumların daha rahat geçmesi için. Evet. Bir ondan da bahsedelim isterseniz. Evet. Epidural anestezi bizim çok sevdiğimiz, çok sıklıkla kullandığımız bir anestezi çeşidi. Halk arasında prenses doğum ya da ağrısız doğum olarak da bilinir. Burada vajinal doğum sırasında omurilik sıvısına yerleştirilen bir kateter yardımıyla, bu kateterden verilen ağrı kesici ilaçlar vasıtasıyla hastanın ağrısının dindirilmesi prensibine dayanır. Hasta epidural yapıldıktan sonra aslında doğum sancılarını hissetmeye devam eder. Sadece ağrıyı algılaması azalır ya da yok denecek kadar hissedilmez olur. Fakat epiduralde şöyle bir kritik nokta var. Epiduralin uygulanabilmesi için vajinal doğumlarda rahim ağzı açıklığının 4-5 santime ulaşması gerekiyor. Dolayısıyla 4-5 santime kadar hastaların sabretmesi gerekiyor. 4-5 santim civarı epidural takıldıktan sonra hastanın bütün yorgunluğu, ağrıları geçtiği için doğuma kadar dinlenmesine fırsat oluyor ve doğum sırasında gayet güzel eforunu sarf edebiliyor. Bir de epiduralde şöyle bir önemli durum var. Uyguladıktan 15-20 dakika sonra etkisi başlıyor ve biraz önce bahsettiğim gibi 4-5 santimken takılabiliyor. Hocam peki doğal doğum ve ideal doğum nedir? Suda da doğum oluyor. Bunlardan bahseder misiniz? Tabii. Şimdi doğal doğum, ideal doğum aslında bunlar vajinal doğumun bazı prensiplere dayanılan şekilleri. Şimdi vajinal doğumlarda bu prensipleri benimsediğimizde bunların adına doğal ya da ideal doğum denebiliyor. Nedir bu prensipler? Örneğin ilk başta sancılar başlamadan önce doğumun kendi kendine başlamasını beklemek, bizim herhangi bir müdahale, tıbbi bir sebep olmadığı sürece herhangi bir müdahale yapmamamız. Diğer bir prensip, doğum başladıktan sonra bu bahsettiğim latent faz denilen dönemi, yani 4 santim açıklığa kadar ulaşılan dönemi, sancıların sıklaşana kadar olan dönemi evde geçirmek. Böylece hastanede kalış süresini kısaltmış oluyoruz. Diğer bir prensip, hastaneye yattıktan sonra hastanın rahim ağzını, bebeğin inişini değerlendirdiğimiz vajinal muayeneler var. Bu muayeneleri mümkün olduğunca minimumda tutmak. Tabii ki gidişatı değerlendirmek için muayene yapmamız şart ama bunları çok sık yapmadan, hastayı çok rahatsız etmeden minimumda tutmak çok önemli. Burada eş desteği çok önem verdiğimiz bir konu. Sancıların
takibi sırasında ya da eğer baba doğumhanede doğuma eşlik etmek isterse buna mutlaka izin vermeliyiz. Bunun dışında mahremiyet çok önemli. Mahremiyetine önem vermeliyiz hastanın. Gerek doğumhanede gerekse sancı çekerken, odasındayken bu giriş çıkışları minimumda tutup sakin bir ortam sağlamalıyız hastaya. Nasıl hastaneye yatışta mümkün olduğunca sancılar sıklaştıktan sonra yatış önerdiysek bu aynı zamanda doğumhaneye gidiş için de geçerli. Doğumhaneye gitme konusunda da çok acele etmemeliyiz. Açıklığı tam olduktan sonra bebeğin başının inmesi için odasında bekletebiliriz hastayı. Hatta ilk ıkınmaları odasında yaptırabiliriz. Bebeğin başı saçları göründükten sonra doğumhaneye indirmemiz daha güzel olur. Doğum gerçekleştikten sonra bu ten tene teması çok önemsiyoruz. Bu ten tene temas hem anneyle hem de babayla yapılıyor doğumhanede. Bebek doğduktan sonra eğer bebek iyiyse, ağlıyorsa, rengi pembeyse, aktifse hemen annenin kucağına koyup bu ten tene teması yaptırıyoruz. Kordonu çok erken klemplemiyoruz. Kordonun klemplenmesini en az 1 dakika, 1 ile 3 dakika arası bekliyoruz. Bu bize neyi sağlıyor? Bebeğe giden kan akışına izin veriyoruz ve erken dönemde bebeğe ait bazı kansızlık gibi durumların oluşmasını da engellemiş oluyoruz. Yine dediğim gibi babayla da ten tene temas yapıyoruz ve tıbbi bir problem olmadığı sürece anne ile bebeği asla ayırmıyoruz. Ve son olarak da ilk emzirmenin ilk yarım saat içerisinde gerçekleşmesi öneriliyor. Mümkünse ilk yarım saat içerisinde doğum odasında anne daha doğum masasından kalkmadan ilk emzirme denenmeli. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Çok değerli bilgiler verdiniz. Çok Ağzınıza teşekkürler. sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet, bugün 8'de Sağlık'ta misafirimiz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Melis Onbaşıoğlu'ydu. Kendisiyle doğumdan, doğum çeşitlerinden, epidural doğumdan, sezaryendan, doğal doğumdan bahsettik. Çok değerliydi sohbetimiz. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.